Örgü Atölyesi'nden merhaba. Bugün size kabartmalı bir yelek modeli anlatacağım. Ben biraz kısa bolero gibi ördüm ama siz daha uzun yapabilirsiniz. Benim yaptığım ölçüde yapmanıza gerek yok. Bunun için nasıl bir ip kullandım? Orta kalınlıkta bir ip kullandım ve olabildiğince büyük bir tığ kullanmaya gayret ettim. Kabartmalı modeller biraz sert olduğu için model dokusu biraz sert olabilir küçük tığla ördüğünüzde, küçük numara tığla ördüğünüzde. Orta kalınlıkta bir ipte 5 numaradan aşağıda tığ kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi ne kadar zincir çekeceğiz? Aslında beden ölçünüzde ölçebilirsiniz. En doğru ölçü önden göğsünüzün çevresinde ölçtüğünüz ölçüdür. Ama şöyle yapalım. Ben size ortalama bir rakam vereceğim santim ölçüsü olarak, zincir santimi olarak vereceğim. Çünkü tığ işinde ördükten sonra model kendini biraz toplayacağı için oldukça geniş bir zincirle başlıyoruz. Eğer small bedenseniz, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, 38 bedenseniz 60 santim zincir çekmeniz gerekiyor. 40 bedenseniz 64, 42, 68, 44, 72 santim, 46, 76 santim, 48, 80, yani her beden ölçüsü için 4, 4, 4 yukarıya doğru gidin. Ama sonunda zinciri çektikten sonra muhakkak üzerinizde ölçün. Yani sizin işte arkadan ölçünüze ekstra yanına 3-4 parmak ekleyin. Yani şöyle 3-4 parmak daha fazladan zincir çekin. Çünkü model kendini toplayacaktır ördükçe. Bir de yeleğin üzerinize yapışmaması ve biraz bol olması gerekiyor. Şimdi şöyle başlıyorum. Bu modelin adı aslında kabartmalı su taşı modeli. Her bir motif bir su taşı şeklini alıyor. Yani öyle adlandırılıyor. Ben şimdi 3 tane zincirle başlıyorum. Bu bizim kenarımız olacak. İpi tığın üzerine alıyorum. Şöyle bir boşluk bırakarak ikinci boşluğun içine bir aynı boşluğa batıyorum. 2 ve araya bir zincir. Hep aynı boşluk içinde çalışıyoruz bakın. Araya bir tane zincir çekiyorum. Bazı yerlerde yanlışlıkla 2 zincir çektim. Onu lütfen dikkate almayın. Her zaman arada bir tane zincir olacak. İpi tığın üzerine alıyorsunuz. Aynı boşluğun içine 2 tane daha trabzan yapıyorsunuz. Ben kısa bir zincir üzerinde, küçük bir model üzerinde göstereceğim. Daha sonra büyük model üzerinde ön kanatların nasıl yapıldığını anlatacağım. İpi tığın üzerine alıyorsunuz. Hiç zincir yok. Bakın, işlem yaptığınız şimdi buradan sonra bakın 1, 2, 3, 4. Dördüncü boşluğun içine bu şekilde batıyorum. Eğer sıkı örüyorsanız, zincir sıkı çekildiyse dördüncü değil beşinciye de batabilirsiniz. Sonrasında kötü bir görüntü oluşur. Çünkü çok dip dibe olur motifler. 1, 2, araya bir zincir ve aynı boşluğun içine yine 2 tane trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3, 4. Gevşek bir zincir çektim bakın. Eğer sizin zinciriniz gevşek değilse lütfen 5 tane, beşinciye batın. 2, bir zincir ve aynı boşluğun içine bir tane daha trabzan. Bu şekilde. Sıranın sonu gelmiş gibi düşünelim. Mesela burada bir zinciriniz artabilir. Kestiğinizde hiçbir sökülme olmaz sonrasında. İpi tığın üzerine alacağım. Bir boşluk atlayacağım. Bu şekilde kalan fazla zinciri de kesin buradan. Şimdi ikinci sıra metodumuz şu şekilde. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktınız. İpi tığın üzerine aldınız. İlk boşluğa batmıyorsunuz. İlk boşluğun önündeki şu trabzanın arkasından kabartma ortaya çıkarabilmek için tığınızı geçiriyorsunuz. Trabzan yaptınız. İkinci trabzanı ise aradaki bu boşluğun içine yapıyorsunuz. Tek bir zincir çekiyorsunuz. Tekrar boşluğa batıyorsunuz. Sonrasında ipi doluyorsunuz.
Arkadan yine tığınızı geçirerek bir kabartma oluşturuyorsunuz. Hiç zincir olmadan metodu tekrar ediyoruz. Bakın, boşluğun önündeki trabzanın arkasından tığımızı geçirip bir trabzan yaptık. Boşluğun içine bir trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Tekrar boşluğun içine bir trabzan yaptık. Ve ilk trabzanın arkasından tığ geçirerek ikinci kabartmalı kısmı oluşturduk. Bakın, model kendini göstermeye başladı. Tekrar zincir yok. Burada bir kabartma oluşturduk. Ortaya battık. Bakın, orta kısma battık. Bir zincir. Tekrar yine orta boşluğun içine batıyorum. Sonra önüme çıkan ilk trabzanın arkasından tığımı geçirip bir trabzan oluşturuyorum. Ve bitti sıram. İpi tığın üzerine aldım. Bu şekilde yukarı çıkmıyorum. Mutlaka son noktaya bir tane trabzan yapıyorum. Bakın, kenarlar bu şekilde düzgün duracak. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Döndüm. Model bu iki sıranın birbirinin tekrarı şeklinde devam edecek. Sonrasında şurada oluşmuş olan iki kabartmalı kısmın ortasına, daha önceki sırada bir zincir çektiğimiz kısma 2 tane trabzan yapıyorum o boşluğun içine. Normal trabzan. Tek bir tane zincir ve aynı boşluk içine 2 trabzan daha yapıyorum. Bu sıra ve bu sıra tekrar edecek. İpi tığın üzerine alıyorum ve bir sonraki motifin orta noktasına 2 tane trabzan, bir zincir, tekrar aynı noktanın içine, aynı boşluğun içine daha doğrusu 2 trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine aldım. Şuradaki boşluğa atlıyorum. 2 trabzan, tek zincir ve tekrar aynı boşluk içine 2 trabzan daha yaparak motifimi bitiriyorum. Sıra sonuna geldim. Hiç unutmamamız gereken bir şey var ki, ipi tığın üzerine alıp son noktaya bir tane trabzan yaparak kenarların düzgün gözükmesini sağlamak. 3 tane zincirle yukarı çıkıp metodu tekrar ediyorum. 4. sıradayım. 2. sıra metodunu tekrar edeceğim. Bu 1. sıra metodumuz. Şimdi 2. sıra metodumuz da bu. Bakın, şöyle bir kabartma oluşturdum. 2. sırada oluşturduğum gibi. Sonrasında orta noktaya battım. Bir zincir, tekrar orta boşluğa battım. Ve arkadan tekrar kabartma oluşturarak devam ediyorum. İpi tığın 2. sırada ne yaptıysam 4. sırada da onu tekrar edeceğim. Tekrar anlatmaya gerek yok. Yani model şu sıra ve şu sıranın tekrarı şeklinde sürecek. Bir sırada hiç kabartma yapmadan normal 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan yapıyoruz boşluklara. Diğer sırada da kabartma olacak şekilde önceki trabzanın arkasından tığ geçirip ortaya aynı işlemi yaparak devam edeceğiz. Şimdi biz arka yüzden başladık. Bahsettiğim ölçülerde başladık. Şimdi ön yüze nasıl döneceğiz? Ön yüzdeki parçaları hangi sayıya göre ayarlayacağız? Onu anlatacağım. Şimdi arka yüzü böyle bu şekilde, ben 46 santim kadar ördüm ama benim öreceğim yelek biraz bolero gibi, yani çok uzun olmayacak. Siz daha uzun örebilirsiniz. Ortalama bir yelek, normal kalçayı kapatmaya yakın bir yelek 60-65 santim olur. Tabii boy ölçüsüne, kişinin boy ölçüsüne göre değişir. Ortalamaları veriyorum size. Şimdi yan kanatları, ön kanatları çıkaracağım buradan. Nasıl çıkaracağım? Şu şekilde. Aslında burada ipi koparmayın. Ben yanlışlıkla kopardım. Şöyle ikiye katlıyorsunuz. İkiye katladığınızda motif sayısı kaça tekabül ediyor? Bakın, şimdi ben buraya 18 tane motifle başladım. Motif dediğim bunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 burada, 9 arka tarafta, 18 tane. Ama burada benim bir ense payı bırakmam gerekiyor. Dolayısıyla şuradan şuraya kadar olan bölümü sağ kanat, diğer bölümü de sol kanat yapacağım. Arkada bir tane bu taraftan, bir tane de şu taraftan bir ense payı. Buraları hiç örmeyeceğim.
Birazdan nasıl olduğunu göstereceğim size. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Bu benim yaptığım ölçüye göre. Sizinki 10 olabilir, 12 olabilir. Kendi motif sayınıza uygun şekilde. Ben sadece mantığını anlatıyorum size. 8 tane yapacağım. Peki burada şöyle bir şey olursa, burada 2 tane değil de 3 tane motif kalırsa ne olacak? Yani toplam motif sayısı çift sayı değil de benimki gibi 18 değil de 19 olursa ne olacak? 2 tane bırakamazsınız. 3 tane bırakabilirsiniz ense payı. 2 ya da 3 bırakacaksınız. Tek sayıysa motif sayınız 3 tane bırakabilirsiniz. Çift sayıysa 2 tane, bedeniniz büyükse 4 tane bile bırakabilirsiniz. Şimdi şuradan şöyle 2 ya da 3 tane boşluk bırakacağız. Önemli olan burada ördüğümüz sağ kanatla sol kanatın motif sayılarının birbirine eşit olması. Yani biri geniş, biri dar olmasın. Ortada 2 ya da 3 tane motif bırakarak dediğimi yapabilirsiniz. Ön kanatlara başlarken burada dikkat çekmek istediğim bir nokta var. O da şu. En son sıranız, yani bu bütün motifte yaptığınız en son sıranızın şu kabartmalı sıraya denk gelmesi gerekiyor. Denk gelmediyse zararı yok. Hemen bir kabartmalı sıra örün. Onun üzerine başlayacağız. Yani benimle aynı şekilde ilerleyebilmeniz için şu kabartmalı sıranın bitmiş olması, normal trabzanların yapıldığı sıraya geçmiş olmanız gerekiyor. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Bakın bir önceki sırada kabartma yapılmış. Kabartmalı bir sıra. Hemen normal 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan metodumu üzerine uyguluyorum. Teknik hep aynı. Modeli hiç zincir çekmeden diğer boşluğa atlayarak sürdürüyorum. İlerliyorum. Evet, bakın şimdi yarısına kadar, yarısından bir eksik olan bölüme kadar geldim. Ne demiştim? Toplamda burada 20 motif vardı. 20 su taşı motifi, pardon 18 su taşı modeli. Biz bunun 2 tanesini burada ense payı için bırakıyoruz. 16'ya düşüyor. 16'nın yarısı 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane motif. Ama bunlar hepsi benim yaptığım ölçüye göre. Sizinki farklı olacak. Şimdi 8 motifi bitirdikten sonra böyle bırakmıyorum burayı, kenarların düzgün ilerleyebilmesi için. İpi tığın üzerine alıp şurada bir değil ikinci noktaya batıyorum. Yukarıya bir trabzan çıkıyorum. Bu bundan sonraki kenar motifimizin başlangıç noktası olacak. Buradan 3 zincirle tekrar yukarı çıkıyorum. Bakın normal trabzanlar yapmıştık. Kabartmalı trabzan yapma sırasındayım şimdi. İpi tığın üzerine alıp kabartmalı sıra modelimizin tekniğini burada uyguluyorum. Yani değişen hiçbir şey yok. Bir tane zincir çekiyorum. İlerleyen bölümlerinde videonun 2 zincir demişim, yanlışlık var. Her zaman arada bir zincir. Şöyle yine kabartmalı motifimi uyguluyorum. Yine buraya hiç zincir çekmeden atlayıp burada da kabartmalı motif tekniğini uygulayarak ön kanatlardan birinde ilerliyorum. Evet, sıranın sonuna geldiğimde bakın ikinci sıranın sonundayım. Burada bu şekilde. Kenarların düzgün olması için hep söylüyorum, mutlaka sıra sonuna bir tane son noktaya trabzan batıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Bu sefer modeli devam ettirirken biliyorsunuz ki normal 2 trabzan, 1 zincir. Bu arada bazı yerlerde 2 zincir diyebilirim. Bir yanlışlık oldu. Tek zincir olacak. Bakın bu şekilde. Tekrar yine modele devam edeceğim. Buradan buraya, buradan buraya kanatlardan birini örmüş olacağım. Bakın şimdi bir tarafı bitirdim. Şöyle
Bunu ne kadar ördüm? Arka tarafı ördüğüm sıra sayısından 3 sıra fazla ördüm ön tarafı. Diğer ön tarafı da aynı şekilde 3 sıra fazla öreceğim şu noktadan. Neden? Çünkü bu şekilde katladığınızda, birazdan yeleğe dönüştürdüğümüzde burayı, şurada bir ense payı kalmasını istiyorum. Eğer ipiniz azsa 2 sıra fazla da yapabilirsiniz ama ben 3 sıra fazla yapmayı tercih ettim. Şimdi diğer kanada başlarken nelere dikkat edeceğiz? Diğer kanada başlarken şurada bir ense payı bırakacağız. Bu iki tane, şunları su taşı diyorduk. 2 su taşı olabilir, 3 olabilir. Önemli olan buradaki sayıyla, buradaki su taşı sayısı mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Burada da yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dolayısıyla 2 tane bırakıyorum. Mutlaka arada bir pay olacak ve aynı sayıda olacak. İki kanadın da motif sayısı birbirine eşit olacak. Şimdi ne yapacağım? Şimdi bakın buradan başlayacağım örmeye ve sonrasında bitmiş halini size göstereceğim. Düğme de yapacağız bu arada. Ne kadar ip gidiyor? Yaklaşık olarak benim ördüğüm modelde biraz kısa oldu, biraz dar oldu açıkçası. 350 gram kadar gitti. Ama small beden için, medium beden için 400 gram gibi düşünün. Large ve X large için, her beden için 100 gram daha fazla ip alın. Şimdi şurayı nasıl örüyorum onu anlatacağım. Dediğim gibi 2 motif burada bırakıyordum. 2 motif arada ense payı bırakıyorum. Şöyle yapacağım. Başlangıcı şu ortadan değil de bir yanından başlayacağım. 3 zincir çekerek şöyle bir kenar oluşturmam gerekiyor. Çünkü burada 1, 2, 3 ve sonrasında boşluğun içine 1, 2, 2 zincir. Diğer tarafta ne yaptıysam aynı şekilde uygulayarak böyle bakın ilerleyeceğim. Aynı şekilde iki örüyoruz. Yani diğer sıralarda ne yaptıysak o şekilde yapacağız. İlerledim, bu şekilde geldim. Sıranın sonundayım. Motifimi yaptım. İlmeği aldım. Son noktaya 2 seferde yukarı çıktığım trabzan yapmayı unutmuyorum. Tekrar şimdi şöyle dönüyorum. 1, 2, 3. İpi tığın üzerine aldım. Böyle yine motifimi, örneğimi sürdürüyorum. Arkadan aldım ilk trabzanı. Sonra ortaya. Tekrar yine ortaya. Sonra diğer uçtaki, diğer bölümdeki trabzanı arkadan alarak ilerliyorum. İpi tığın üzerine aldım. Yine aynı metot. Sonrasında ortaya batıyorum. Sonrasında tekrar ortaya batıyorum. Ve kabartmalı olacak şekilde arkadan trabzanı alıyorum. Bu şekilde motifimi sürdüreceğim. Sıra sonuna geldiğimde de yine aynı şeyi uyguladıktan sonra motifin düzgün durması için şurada arkadan aldıktan sonra trabzanı buraya mutlaka en son bir trabzan batıp o şekilde 3 zincirle yukarı çıkıp motifin orta boşluğundaki işlemimize devam ediyoruz. Evet, bakın komple bitti. Şimdi size bahsettiğim gibi şöyle 2 tane su taşı modeli bıraktık. Burada 2 değil 3 de bırakabilirdiniz. Burada eşit su taşı olacak şekilde ilerledik. Şimdi ben 3 sıra fazla ördüm. Bakın böyle. Şimdi de şuradan small ve medium beden için yaklaşık 22 santim, large ve X large için 25 santim olacak şekilde bir kol payı bırakıp burayı ister tığla ister dikişle birleştirebilirsiniz. İğne iplikle basit bir dikişle de içeriden birleştirebilirsiniz.
Şimdi bakın iki tarafı da yanlardan diktim. Şuraya kendi ipiyle bir düğme yaptım. Bu düğme nasıl yapılır? Açıklamalar kısmına bırakacağım ya da kanalımda tığ işi düğme nasıl yapılır diye aratırsanız onu öğrenebilirsiniz. İlik olarak da zaten bakın aralarda delikler var. Onlardan birini bu şekilde geçirdim. Görüntümüz bu şekilde. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Anlaşılmayan bir şey olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.